Merhabalar efendim. Bugünkü konumuz cinsel gücü arttırmanın sırları. Kadınlar ve erkekler şehvet dolu geceler yaşamak isterler. Cinsellik de hayatımızın en önemli parçalarından biri. Sağlıklı bir cinsellik yaşamak istiyorsak, sağlıklı yaşam motifleri işleyen aktiviteleri hayatımızda tutmamız gerekiyor. İlk olarak afrodizyak gıdalardan bahsetmek istiyorum. Afrodizyak gıdalar, birçok gıda var ama en çok bilineni çikolata. Çikolata gerek kadın için gerek erkek için afrodizyak gıdalardan. Şimdi şuralara bir yere ben saydıkça sevgili arkadaşlarım ekleme yapacaklar. Çilek, ceviz, fındık, zencefil, yumurta, bal ve yulaf ezmesi. Bunları hayatınızda sık sık tüketmeye çalışın ama bunda da önemli olan şey organik olan ürünleri tüketmek. Şimdi gelelim erkekler için özellikle ve kadınlar için de bazı amino asitler çok önemli. Sağlıklı yaşamın parçalarından biri olan da proteinden ağırlıklı beslenmek. Çünkü proteinler vücudumuzun temel yapı taşları olan amino asit dediğimiz zincirlerden, moleküllerden oluşuyor. İlk olarak bu amino asitlerden argininden bahsetmek istiyorum. Arginin özellikle kadında ve erkekte cinsel isteği arttırma konusunda çok başarılı. Sebebine gelince cinsel bölgelere olan kan dolaşımını arttırıyor. Peki arginin içeren gıdalar neler? Şimdi onu bakarak söyleyeceğim. Çünkü çok sayıda gıda var, yanılabiliriz. Neler varmış? Susam varmış, bezelye varmış, yer fıstığı varmış, akciğer varmış ve yumurta varmış. Yani aslında kolay ulaşabileceğimiz besin kaynaklarıyla arginine ulaşabiliyoruz. Bir diğer amino asit lösin. Lösin de cinsel yoğunlaşmayı engelleyen, böyle cinsel böyle bir yorgunluk hissimiz olur ya, günün yorgunluğu olur, bedensel yorgunluk olur, ruhumuzla ilgili daraltılar olur. İşte o zaman lösin amino asiti içeren gıdaları aldığımızda daha fazla cinsel konsantrasyon yaşayıp hazza ulaşabiliyoruz. Peki lösini içeren gıdalar neler? Lösin için ise süt ve peynir tüketmemiz gerekiyor. Balık ve et tüketmemiz gerekiyor. Yumurta, bezelye, soya fasulyesi ve yeşil yapraklı sebzelerde lösini tüketebiliyoruz. Burada kritik nokta şu, yeşil yapraklı sebzeleri çok fazla pişirirseniz o zaman lösin amino asiti parçalanacak ve aslında bir faydasını görmeyeceğiz. Daha böyle diri, buharda pişirme ya da çiğ olarak tüketmeye özen gösterin. Buradan fenilalanin amino asitini atlamak istiyorum. Fenilalanin özellikle erkekler için çok önemli bir amino asit. Fenilalanin sperm hareketlerini arttırıyor, meninin miktarını arttırıyor ve aslında erkek hormonlar üzerinde de düzenleyici bir etkiye sahip. Peki fenilalanin içeren gıdalar neler? Susamda var, peynirde var, yumurtada var, dana ciğeri ya da tavuk ciğerinde var. Yani fenilalanin tüketimine de özen gösterin. Aslında bir tane yumurta yiyerek diğer bahsettiğim iki amino asiti ve fenilalanini vücudunuza alabiliyorsunuz. Bir de B kompleks vitaminlerinden bahsetmek istiyorum. Buradan amino asitlerden vitaminlere geçmek istiyorum. B1 vitamini, bir de B12 vitamini yani B1, B2, B12. Bunlar da aslında cinsel gücü arttıran, hormonları dengeleyen vitaminler. Bunların içeren gıdaları da tüketmeye özen gösterelim. Ne var mesela? Beyin var. Beyin tabii herkes tüketemeyebilir. Kalp var, süt ürünleri var, karaciğer var, istiridye var, arpa, nohut, bezelye, pirinç, soya fasulyesi, buğday ününde var. Yoğurt da var, yeşil sebze de var, mantar da var. B12 ise özellikle kırmızı et, karaciğer ve kalp de var. Bu gıdaları da tabii böyle iyi pişmiş olarak, özellikle sakatatları iyi pişmiş olarak tüketmenizi de öneriyorum. Buradan bir başka amino asite geçeceğim. Metiyonin diye bir amino asit var. Aslında bu metiyonin amino asiti kadınlar için çok önemli bir gıda. Çünkü vajina kaslarının esnekliğini yeniden kazanmak istiyorsanız, vajinayı yeniden sıkı hale getirmek istiyorsanız metiyonin içeren gıdaları fazla tüketmeniz gerekiyor. Neymiş efendim metiyonin içeren gıdalar? Yumurtada var, sardalya balığında var, pirinçte var, peynirde var ve ay çekirdeğinde var. Demek ki haftada 2 ya da 3 defa bir avuç ay çekirdeği tüketerek vajinanızın sıkılığını ve esnekliğini koruyabilirsiniz. Metiyonin erkekler üzerinde ne etkiye sahip? Spermlerin hareketlerini ve gücünü arttırıyor.
testosteron miktarı üzerine de olumlu etkili. A vitamini ve E vitamini de özellikle cinsel isteğin söndüğü durumlarda etkili. A vitamini özellikle erkek kısırlığı gibi sorunlar yaşıyorsanız, yani spermlerin sayısında azalma varsa o zaman tüketebileceğiniz bir vitamin. A vitamini kaynaklarımız neler? Yeşil sebzeler, sarı meyveler, turuncu meyveler, dana ve tavuk ciğeri. E vitamini de var, soya fasulyesinde var, keten tohumunda var, buğdayda var. Şimdi son bir elementten bahsedeceğim. Çinko. Çinko çok üzerinde özellikle durmak istediğim bir element. Çünkü meni yapımında, sperm üretiminde temel elementlerden bir tanesi. Ve erkek infertilite sorunlarında biz genellikle çinko içeren takviyeler veriyoruz. Çinko kaynakların neler, hangi gıdalarda var? Hemen söyleyelim. Süt ürünlerinde var, deniz ürünlerinde var, turpta var, enginarda var, kivide var, muzda var, böğürtlende var, marulda var. Aslında hepimizin ulaşabileceği gıdalar. Bunlar afrodizyak etkili gıdalar. Yani fenilalanin, lösin, arginin, A vitamini, E vitamini, çinko. Bir de buna ek olarak ne yapmamız gerekiyor? Düzenli spor yapmamız gerekiyor. Düzenli sporun özellikle erkeklerde cinsel isteği arttırdığı, artan kas kütlesiyle beraber testosteron üzerine dengeleyici etkisi olduğu ve 80 yaşına geldiğinde de cinsellik yapmak istiyorsan düzenli spor aktivitenin olması gerekiyor. Bu spor aktivitelerinden de en çok erkeklerde tavsiye ettiğimiz şeyler ağırlık antrenmanları. Kadınlar ne yapabilir? Yoga, pilates gibi pelvik tabanı çalıştıran egzersizlerde aslında kadın cinselliği üzerine olumlu etkilere sahip. Şimdi spor yaptığın zaman ne yapıyorsun? Cinsel isteğin artıyor. Bu bölgeleri gideren kan akışı arttığı için cinsellikten aldığın haz artıyor. Spor yapan erkeklerde erken boşalma sorunu daha az görülüyor. Çünkü erken boşalma aslında sempatik sisteme girdiğimiz bir aktivite. Yani bir erkek cinsellik sırasında böyle kalp atışı hızlanıyorsa, nefes alışverişi hızlanıyorsa o zaman ejekülasyonu kontrol edemeyebilip erken boşalabiliyor. Ama kalp gücü yerinde olursa, nefes alışverişi yavaş kalırsa o zaman vajinada kalma süresini uzatabiliyor. O zaman denetimsiz boşalma sorunuyla yüz yüze gelmiyor. Bunun için de ne lazım? İyi bir kalp, iyi bir solunum gücü lazım. Bu nereden geçiyor? Düzenli spor aktivitesinden geçiyor. Yani sevgili erkekler, erken boşalma sorununuz varsa düzenli spor yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle kardiyo ve ağırlık egzersizleri sizin için faydalı olacaktır. Bu egzersizler aynı zamanda penisin ereksiyon kalitesini de arttıracak. Yani daha sıkı bir ve daha sert bir penis elde etmek istiyorsanız penise giden kan akımının artması için de düzenli egzersiz şart. Düzenli egzersiz ne demek? Hani bütün gün sabahtan akşama kadar ağırlık salonundan çıkmayın demiyorum tabii ki. Bu söylediğim şeyler haftada 2 gün ya da 3 gün yapılan 45 dakikayla 1,5 saat arası süren egzersizleri kastediyorum. Bu bir jogging olabilir, trekking olabilir, ağırlık kaldırma egzersizleri olabilir, ağırlıkla çalışılan hareketler olabilir. Ama mutlaka sporu hayatınızda tutun. Spor yapan erkeklerin tabii ki vücudundaki yağlar da yakılıyor otomatik olarak. Bu onu kendini beden algısı olarak da iyi hissettiriyor. Yani aynada baktığında kendini daha çekici, daha seksi hissediyor. Bu pozitif, olumlu beden algısı özgüvenine ve cinsel yaşamına da pozitif yönde yansıyor. Çok fazla yağlıysanız cinsel isteksizlik yaşamanız son derece normal. Onun için fazla yağlarınızdan mutlaka kurtulun. Ve aslında olmazsa olmaz, tabii ki cinsel isteği arttırmanın en önemli sırlarından biri keyifli, uzun süren ön sevişmeler yapmak. Yani aslında bunu şuna benzetebiliriz. Uzun yenilen bir yemek, sohbet eşliğinde, mumuşe eşliğinde, işte sevdiğiniz biriyle, bir arkadaşınızla yaptığınız, böyle tadına vararak yediğiniz bir yemekten aldığınız zevk mi vardır? Yoksa ayaküstü böyle hızlıca karnınızı doyurduğunuz şeyden mi bir zevk alırsınız? Aynı ona benzetebiliriz. Yani cinsel isteğinizi arttırmak için keyifli de bir ön sevişme sürenizin olması gerekiyor. Bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de gerekli.
Onun için olabildiğince 20-25 dakika süren ön sevişmeler yapın ki cinsel isteğiniz artsın efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım buradan çıkaracağınız dersler vardır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, merak ettiğiniz konular hakkında aşağıya yazmayı, bu arada görüyorum, numarasını paylaşanları görüyorum, bana yönelik iltifat edenleri görüyorum. Elbette ki iltifatlarınız beni çok tatmin ve mutlu etmekle beraber bu kanalın amacı sizi bilgilendirmeye yönelik, insan sağlığına ve toplum sağlığına yönelik, sizi bilgilendirmeye yönelik bir video planlaması olduğu için bu iltifatlar yerine daha böyle merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız bu konular hakkında video çekerek size aydınlatmak konusunda daha böyle istekli olacağımı düşünüyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.